Merhaba. Gönülden örgülerde bugün yine küçük prensesler için etekten başlamalı, çok güzel bir kız bebek yeleğine başlıyorum. Yelek tahminen 1 ila 1,5 yaş arası için olacak. Etek ucu örneğini tek parça olarak örmek istiyorum. Onun için 39 ilmek ön yarı, 78 ilmek arka ve 39 ilmekte diğer ön yarı olmak üzere 156 ilmekle yeleğin anlatımını yapacağım. Yeleği 3,5 nolu şişle öreceğim ama etek ucunun kasmaması için ilmeklerimi 4 nolu şiş ile attım. Şimdi yeleğe başlıyorum ve birinci sırayı gidiyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Altı ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Bu şekilde 5 ters 6 düz, 5 ters 6 düz, 5 ters, bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz ve sıra sonunda yine 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi dördüncü sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi beşinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeği birlikte soldan sağa düz örüyorum. İki ilmeği daha soldan sağa düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. Ve bu iki ilmeği örecekmiş gibi sağ şişimi alıyorum. Geriye takıyorum. Ve birlikte sağdan sola düz örüyorum. İki ilmeği daha aynı şekilde örüyorum. Bakın örneğimiz bu 11 ilmekten oluşuyor. Şu birinci ilmek hariç düz ilmek. Bu 11 ilmek 14 defa daha tekrarlanacak. Ve son bir ilmek düz örülecek. Daha anlaşılır olması için ben şu arayı bir defa daha tekrar ediyorum. Şu 11 ilmeği.
Şimdi yine bakın, soldan sağa 2 ilmeği birlikte öreceğim. Burada da aynı örmüştüm. İki ilmeği daha aynı şekilde örüyorum. Ve bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum ve yine 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte sağdan sola düz örüyorum. 2 ilmeğimi daha aynı şekilde örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi ikinci motifi de tamamladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Şimdi sıra sonuna geldim ve son motifimi örüyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum, geriye takıyorum ve birlikte sağdan sola düz örüyorum. 2 ilmeği daha aynı şekilde ve son ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 6. sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi 7. sırayı gidiyorum. Bu 7. sıra 5. sıranın tekrarı oluyor. 2 ilmeği soldan sağa birlikte örüyorum. 2 ilmeği daha soldan sağa birlikte örüyorum. Bir doluyorum, bir düz, bir doluyorum, bir düz, bir doluyorum, bir düz, bir doluyorum ve burada 4 defa dolamış oldum. 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişimi alıyorum, geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. 2 ilmeği daha aynı şekilde örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. 2 ilmeği daha aynı şekilde örüyorum. Ve yine bir doluyorum, bir düz, bir doluyorum, bir düz, bir doluyorum, bir düz, bir doluyorum. Yine 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum, birlikte örüyorum. 2 ilmeği aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte örüyorum. 2 ilmeği daha aynı şekilde örüyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi 8. sırayı gidiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 9 ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. 9 ilmek ters örüyorum.
Ve yine 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde 2 düz 9 ters, 2 düz 9 ters olarak devam ediyorum. Sıra sonunu da bir düz bir ters ile bitiriyorum. Şimdi 9. sıraya gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi 10. sırayı gidiyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, 9 ilmek ters, dokuz, 2 ilmek düz, dokuz ilmek ters, ve yine 2 düz 9 ters, 2 düz 9 ters olarak devam ediyorum. Sıra sonunu da bir düz bir ters ile bitiriyorum. Birinci sıradan başlayıp tekrar ederek üst üste 4 motif daha örülecek. Yani toplamda üst üste 5 motif koyulmuş olacak. Gördüğünüz gibi 5 motif üst üste koymuş oldum. Şimdi bir sırada sadece birinci sırayı gidiyorum. Ve bu sıra 51. sıramız oluyor. 4 ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Altı ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sondaki 4 ilmeği düz örüyorum. Şimdi 52. sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. %52. sırayı da ördükten sonra önleri ve arkayı ayırıyoruz. 39 ilmek sağ ön yarı için, 78 ilmek arka ve 39 ilmek diğer ön yarı için ayırıyoruz. Ve her bir parçayı ayrı ayrı 18 sıra düz örgü örüyoruz. Ve böylece yeleği robaya kadar örmüş olduk. Şimdi kol biyelerini örmeye başlıyoruz. Ben burada kol için 59 ilmek atıp hazırlamıştım. Bu ilmeklerimi 4 nolu şişle attım. Şimdi 3,5 nolu şişle devam ediyorum. Ve 5 ilmek düz örüyorum.
5. 5 ilmek ters örüyorum. Beş. 6 ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Ve bu şekilde 5 ters 6 düz olarak örgüme devam ediyorum. Ve sıra sonunu 5 ters 5 düzle bitiriyorum. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi dördüncü sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi beşinci sırayı gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. 2 ilmeği daha soldan sağa birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte sağdan sola düz örüyorum. 2 ilmeği daha aynı şekilde yapıyorum. Ve 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. 2 ilmeği daha soldan sağa birlikte düz örüyorum. Bu sırayı aynı etek ucu örneğinin 5. sırası gibi örüyoruz. Sadece sonunu bir düz ile değil de 2 düz ile bitiriyoruz. Şimdi 6. sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi 7. sırayı gidiyorum. Ve bu sırayı aynı 5. sıra gibi örüyorum. Şimdi 8. sırayı gidiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 9 ilmek ters. Dokuz. 2 ilmek düz. Yine 9 ilmek ters örüyorum.
Ve bu 9 tersten sonra 2 düz 9 ters, 2 düz 9 ters ile sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve sıra sonunu 2 düz 1 ters ile bitiriyorum. Şimdi 9. sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmekleri düz örüyorum. Şimdi 10. sırayı gidiyorum. Bir ilmek ters. 2 düz. 9 ilmek ters. Şimdi 11. sırayı gidiyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Altı ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Ve bu şekilde örgüme devam ediyorum. Bu sıra birinci sıranın tekrarı oluyor. Sadece bir sıra gideceğiz. Şimdi 12. sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Gördüğünüz gibi kol biyemiz hazır. Diğer kolu da aynı şekilde örüyoruz. Kollarımızı da ördükten sonra örgünün tersinden ilk önce bu parçayı, daha sonra bir kolu, arkayı, diğer kolu ve diğer ön yarıyı şişe diziyoruz. Gördüğünüz gibi kolları aralara yerleştirdim. Şimdi örgünün düzünden örmeye başlıyorum. Ve buradan itibaren yine birinci sıra olarak saymaya başlıyorum. Ve 38 ilmek düz örüyorum. 36, 37, 38. Önün bu son ilmeği ile kolun ilk ilmeğini birlikte örerek birleştiriyorum. 57 ilmek düz örüyorum. ...56, 57 ve şimdi kolun son ilmeği ile arkanın ilk ilmeğini birleştiriyorum. Ve 76 ilmek düz örüyorum. 74, 75, 76. Şimdi arkanın son ilmeği ile kolun ilk ilmeğini birleştiriyorum. Ve 57 ilmek düz örüyorum. Ve şimdi de kolun son ilmeği ile ön yarının ilk ilmeğini birleştiriyorum. Ve 38 ilmek düz örüyorum. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Bu arada bütün parçaları birleştirmiş oldum.
Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi 3. sırayı gidiyorum ve 36 ilmek düz örüyorum. Otuz beş, 36. Burada 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum ve sağdan sola birlikte düz örüyorum. Bu ilmek kolla ön yarıyı birleştirdiğimiz ilmek oluyor. Bunu orta ilmek olarak kullanıyoruz. Bir düz örüyorum ve burada 2 ilmeği soldan sağa düz örüyorum. 53 ilmek düz örüyorum. 52, 53. Burada yine 2 ilmeği sağ şişime alıyorum örecekmiş gibi. Geriye takıyorum. Ve birlikte sağdan sola düz örüyorum. Bu yine orta ilmeğimiz oluyor. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Ve 72 ilmek düz örüyorum. 71, 72 ve burada yine 2 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum. Birlikte düz örüyorum. Bu ilmek yine birleştirdiğimiz ilmek oluyor. Orta ilmek bir düz örüyorum. Ve 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. 53 ilmek düz örüyorum. 52, 53. Yine 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum. Ve birlikte düz örüyorum. 1 ilmek düz. 2 ilmeği soldan sağa birlikte örüyorum. Ve yine 36 ilmek düz örüyorum. Şimdi 4. sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Ve 35 ilmek düz örüyorum. Otuz üç, 34, 35. Burada 2 ilmeği yine sağ şişime alıyorum. Birlikte sağdan sola düz örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Bakın, bu parçaları birleştirirken birleştirdiğimiz ilmeği hedef alıyoruz ve onun her iki yanından kesimlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde her iki sırada bir kesmeleri yaparak robanın 1. sırası ile birlikte 33 sıra düz örüyoruz. Robayı 33 sıra ördükten sonra şimdi yaka kesimlerine başlıyorum. Kesimlere örgünün tersinden bu taraftan başlayacağım. Kesimleri yaparken sadece yaka kesimlerinin anlatımını yapacağım. Aralardaki bu kesimleri anlatmama gerek yok. Buradaki kesimlere aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi 34. sırayı gidiyorum ve 5 ilmek eksiltiyorum. Ve 5. Diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi 35. sırayı gidiyorum ve 5 ilmek
kesiyorum. Ve 5. Örgüme düz olarak devam ediyorum. Ve aradaki kesmeleri tabii ki unutmuyorum. 35. sıranın sonuna geldim. Ve sıra sonunda bu 2 ilmeği soldan sağa düz örüyorum. Şimdi 36. sıraya gidiyorum ve 4 ilmek kesiyorum. Ve son 2 ilmek kalana kadar hepsini ters örüyorum. 36. sıranın sonuna geldim. Ve burada bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ama bunu arkadan şuradan girerek kesiyorum. Şimdi 37. sırayı gidiyorum ve 4 ilmek kesiyorum. Ve son 2 ilmeğe kadar örgüme devam ediyorum. Aralarda kesmeleri tabii ki unutmuyorum. 37. sıranın sonuna geldim. Ve burada bu 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Buranın düzgün çıkması için. Şimdi 38. sıraya gidiyorum. Ve 2 ilmek kesiyorum. Diğer bütün ilmeklerimi son 2 ilmek kalana kadar ters örüyorum. 38. sıranın sonuna geldim. Ve burada bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ama bunu arkadan şuradan girerek kesiyorum. Yani bunun şuranın düzgün çıkması için. Şimdi 39. sırayı gidiyorum. Ve 2 ilmek kesiyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi son 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. 39. sıranın sonuna geldim. Ve burada bu 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. 40. sırayı gidiyorum ve 1 ilmek kesiyorum. Ve son 2 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 40. sıranın sonuna geldim. Ve burada yine 2 ilmeğimizi arkadan girerek örüyoruz.
Şimdi 41. sırayı gidiyorum. Bir ilmek kesiyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve tabi bu arada ara kesintilerimizi unutmuyorum. ...41. sıranın sonuna geldim. Burada yine kesintilerimi yapıyorum. Ara kesintilerimi. Ara kesintilerimi yaptıktan sonra son 2 ilmeğimi de soldan sağa birlikte düz örüyorum. Şimdi 42. sırayı gidiyorum. Yine bir ilmek kesiyorum. Ve son 2 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 42. sıranın sonuna geldim. Ve burada yine son 2 ilmeğime arkadan girerek beraber örüyorum. Kırk üçüncü sırayı gidiyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Ve örgüme düz olarak devam ediyorum. 43. sıranın sonuna geldim. Ve burada kesim yapmıyorum. Şimdi 44. sırayı gidiyorum. Bir ilmek kesiyorum. Diğer bütün ilmeklerimi son 2 ilmek kalana kadar ters örüyorum. 44. sıranın sonuna geldim. Ve burada yine son 2 ilmeğimi arkadan girerek birlikte ters örüyorum. 45. sırayı gidiyorum. 45. sırada bakın şu ara ilmek bir tane burada kalmış olacak. Onu örmeden alıyorum. 2 ilmeği birlikte soldan sağa düz örüyorum. Bu normal kesintilerimiz oluyor. Ve son 2 ilmek kalana kadar hepsini düz örüyorum. 45. sıranın sonuna geldim. Burada yine 2 ilmeği sağdan sola birlikte örüyorum. Ve bakın burada yine bu orta ilmeğimiz tek kaldı. Bunu düz örüyorum. Şimdi 46. sırayı gidiyorum. Ve bu sırada bütün ilmeklerimi kesiyorum. Yalnız biraz sıkıca yapıyorum yakanın toplanması için. Gördüğünüz gibi yaka kesimi bitti. Şimdi sıra önlerin ve yakanın oyasına geldi. Şimdi yeleğimizin kenar oyasına başlıyorum. Buradan bir kere giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 doluyorum. 2, 1 doluyorum. 3, 4. Burada şuradan sayıyorum. 1, 2, 3 delik boş bırakıyorum ve dördüncüye giriyorum.
1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı deliğe batıyorum. 2, 3, 4. Ve buradan yine sayıyorum. 1, 2, 3. Ve dördüncü deliğe giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aynı deliğe giriyorum. İkili trabzan. 3 ve 4. Yine sayıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu şekilde bütün ön ve yakayı dolaşıyorum. Aralarda 3 delik bırakıyorum. Yakada yine açıklama yapacağım. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi yakaya yaklaştım. Bakın bu şekilde ön biyesi bitmiş oldu. Şimdi yaka biyesine başlıyorum. İki, üç, bir, iki, üç zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Ve bu şekilde köşeyi dönmüş oluyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dört. Ve burada yakadaki bu ilmekler seyrek olduğu için burada 3 değil de 2 delik atlayıp batıyorum. 1, 2, 3. Bakın yakayı bu şekilde dönmüş oldum. Bu kola kadar 2 delik atlayıp bir tane koyulacak. Arkayla kollara 3 delik atlanıp bir tane koyulacak. Şurayı yine ilmekler seyrek olduğu için 2 delik atlanıp koyulacak. Ve diğer ön yarıya da yine 3 delik atlanıp bir tane koyulacak. Şimdi yakanın sonuna geldim. Dört.
Böylece yakayı bitirmiş oldum. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. Bir, iki, üç. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ve gördüğünüz gibi bu tarafı da dönmüş oldum. Böylece yeleğin kenar biyesi de bitmiş oldu. Şimdi burada bir açıklama yapmak istiyorum. Biyeyi örerken her iki tarafta da diş sayısının aynı olmasına dikkat edin. Çünkü düğmeleri dikerken bu dişlerin karşılıklı gelmesi gerekiyor. Ve sıra yeleğin düğme iliklerini yapmaya geldi. Ben bunları tığla tek tek yapacağım. Eğer siz başka bir yöntem biliyorsanız tabii ki o şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi ilk iliğimi şuraya yapıyorum. Şu ikisinin arasına. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Ve buraya batıyorum. Çıkıyorum. Bu kadar. Şunu koparayım. Bakın ve şunları ipleri arkadan iğneyle tutturuyorsunuz. İkinci iliği yapıyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane arada bırakıyorsunuz ve şimdi şu ikisinin arasına yapacağım. Bir, iki, üç. Bakın bu şekilde 3 tane arada bırakıyorsunuz ve ikisini bağlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben 1, 2, 3, 4, 5 tane düğme iliği yaptım. Bu da bittiğine göre şimdi sıra kolları dikmeye geliyor. Bakın kolları bu şekilde. Şu yanları ve şu kolu burayı dikiyoruz. Diğer kolu da aynı şekilde dikiyoruz. Şimdi düğmeleri dikmeyi göstereceğim. Ben burada daha önce 3 tane diktim. Şu 2 tanesini de size göstermek için bıraktım. Bakın şu 2 dişin arasından şöyle giriyorum. Ve buradan içeri giriyorum. Tam 2 dişin arası oluyor. Ve şurada bir düğüm atıyorum. Bunu daha sonra tabii ki sağlamlayacağım. Burada yine 1, 2, 3 diş bırakıyorum. 4 ile 5'in arasına dikiyorum.
Ve yine sağlamlıyorum. Ve bunları daha sonra gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde düğmeleri dikilecek. Ve son olarak da sıra bebek yeleğinin çiçeğine geldi. Ben çiçeği ve pomponu yapıp hazırlamıştım. Çiçeğin yapılışı için sağ üst köşedeki i harfine, oradan da pomponlu tığ işi çiçek yapımına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeleklerde videolar çok uzun olduğu için ben çiçeğin anlatımını ayrıca yapıp hazırladım. Ve çiçeğimizi robanın sağ tarafına güzelce ortalayıp tutturuyoruz. Ve böylece yeleğimiz bitmiş oldu. Bugünkü örneğimiz de bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.